Merhabalar, ben Yüksel, kanalıma hoş geldiniz. Bu videoda kanala başladığım ilk videomda anlattığım çantaları tekrar anlatacağım. Çünkü video gerçekten çok acemice oldu. Biraz aceleye geldi ve eleştirilerinizde çok haklısınız. Olmadı. İyi olmadı video, tam anlatamadım. Bu çantalarda güzel bir videoyu hak ettiler gerçekten. Benim çok çok severek kullandığım modellerin inanın başında geliyor. Çok kullanışlı. Bunları ben yıllardır kullanıyorum. Bu kızımın, o da kullanıyor. Başka renkleri de var. Şu üçü elimde kalmıştı. Ben de bunları kıyafetimin rengine göre yıllardır kullanıyorum. En az bir 3 yıl oldu bunları öreli. Çok daha önceleri de vardı. Ve özellikle polyester makrame kullandım. Ve her modelde aynı ipliği kullandım. Çok güzel form yakaladım bu iplerle ve de deforme olmuyor. Rengini kaybetmiyor. Yıllarca ilk ördüğünüz gündeki gibi kullanabilirsiniz bu iplerle yaptığınız çantaları. Şimdi hemen örmeye başlayalım. Gene polyester makrame ip kullanıyorum. Biraz daha kalın bir ip ve 4 numara tığ kullanıyorum. Elinizde daha incesi olabilir. Onlarla da çok mükemmel olabilir. Sadece zincir sayılarını fazlalaştıracağız. İlk videoda anlattığım gibi aynı ölçüyle öreceğim şimdi. 34 tane zincir örüyorum. 2, 3, 4, 5, 6. Bol bol örüyoruz. 7, 8, 9, 10. 35 zincir çektim. Bir tane fazlasını. Şimdi hemen yanındaki zincire sık iğnelerle 34 ilmek örüyorum zincirin sonuna kadar. Sadece sık iğne. ...34 tane sık iğne. Şimdi çeviriyorum. Herhangi bir sırayı yükseltmek için zincir çekmiyorum. Sadece ilmeğimi biraz gevşek tutuyorum. Hemen şu dibine. Buralarda zincir çekerek sıraya çıkarsak gereksiz ipler oluşacak. Zaten ip kalın. Bir de burada başka çalışma yapacağız. Çantanın duvarını çalışacağız. O yüzden mümkün olduğu kadar az iplik kalması gerekiyor kenarlarda. Şimdi tekrar 34 sık iğneyi her birinin üzerine örüyorum. Sıra sonunda son ilmeği örüyorum. Çeviriyorum. Hafif bol bırakıyorum. Çok uzatmanıza gerek yok ilmeği. Hemen dibindeki ilk sık iğnenin üzerine gene sık iğnelerle devam ediyorum. Bu şekilde 26 sıra öreceğim. Tabi çanta istediğiniz büyüklükte örmeye çok müsait. Keyfiniz nasıl isterse, ne kadar büyüklükte çanta seviyorsanız o kadar zincir çekeceksiniz. Ve sırayı da gene kendi ölçünüze göre büyüteceksiniz ya da küçülteceksiniz. 26 sıra bu şekilde örüyorum. Hemen ölçüsünü de vereyim. 34 zincirle başlamıştık. Eninden ördük. Şöyle 16 santime, yüksekliği de 22 santim. Hatta 22,5'a yakın. Şöyle. Tam 16 santim. Şimdi çantanın şurası ağız kısmı. Buraya ilmek kaydırma yapıp sonra çantanın duvarını örmeye başlayacağım. Şu kısmı güzel görünmesi için her sıranın üzerine denk gelecek şekilde
bir ilmek kaydırma yapıyorum. Daha güzel bir görüntü sağlıyor bu şekilde. Her sıraya bir kere batıyorum ve ilmek kaydırıyorum. Sıra sonunda şuradaki ördüğüm sıranın da bakın şu şekilde de batmamız gerekiyor en sonuna kadar. Şimdi çantanın duvarını örüyorum. Bir tane zincir çekiyorum. İpi altta bırakıyorum. Hemen gene aynı ilmeğin içerisine aşağıdan yukarı doğru batıyorum ve her ilmeği örüyoruz. Şuradan bakın şöyle bir sık iğne. Gene şunu alıp da tığ dışarıya doğru uzattığımız ilmeğe bir kere daha batıyoruz. Yani her ilmeğe batarak ilerliyoruz atlamadan. Bakın ip burada. İpin olduğu ilmeğe bir daha batıyoruz diğerine. Burada ilmek kaydırma yaptığımız için bu şekilde örmemiz gerekiyor. Eğer bu örgüyü yapmasaydık burada ters çevirecektik. Örgüyü bu şekilde örecektim. Şöyle alacaktım. Bu şekilde belki daha kolayınıza gelirdi örmek. Duvar bu tarafa değil bu tarafa olacaktı ama burayı ördüğümüz için gelişi, örgünün gelişi de bu şekilde örmemizi gerektiriyor. O yüzden ben duvarı bir arka sırada örüyorum. Yani duvar burada. Her ilmeğe bir tane sık iğne. Bu çantanın ön parçası. Arka parçayı örerken de aynı şekilde duvar öreceğiz. Bunları ortadan dikeceğiz. Derinlik olacak çantada. Yani çantanın derinliğini burada ördüğümüz bu duvarlar verecek. Görüldüğü gibi her ilmeğe bir sık iğne. İnanın bu iplerle, gerçi diğer iplerle de çok güzel oluyor. Ama çok dayanıklılığı fazla bu iplerin. Bir de görünüşü de güzel, parlak. İnanın yıllarca kullanırsınız. Eskimek bilmiyor çünkü. Eskimiyor, deforme olmuyor, solmuyor. Sıra sonuna kadar bu şekilde örüyorum. Sıranın sonunda şuradaki en son şu ilmeği şuraya batmıştık. Bir daha göstereyim. Bakın burada iki tane ilmek var gözüküyor. Zaten bir tane batarken bunu örerken
Şu ilmekten geri çıkmıştık. Gene aynı yerden bir sık iğne daha örüyorum. Burası bizim son örecek delikler. Dönüşler, yani sıra dönüşleri. Tekrar aynı ilmeğe batıp diğerinden çıkıyorum. Gene aynı ilmeğe diğerinden. Her sıraya gene bir tane sık iğne. Bu taban kısmı çantanın. Atlayarak batmıyoruz. Tığın şu çıktığı ilmeğe tekrar batıyoruz. Diğer ilmeğe geçiyoruz. Bakın aynı ilmek ve diğerine. Bu şekilde örerek çantanın derinliğini verecek olan duvarları örüyoruz. Örgü bittikten sonra dikmek için biraz bırakıyorum. Ve diğer parçaya başlıyorum. Önce küçük parçayı örelim. Onu da şöyle ortasına gelecek şekilde şöyle, bunu 34 ilmek üzerinden örmüştük. Onu da 20-24 yeterli oluyor zaten. Şimdi 24 ilmek üzerinden örelim. 25 zincir çekelim. Bunu ördüğümüz gibi aynı. Bu şekilde 25 zincir çekip 24 ilmek üzerinden 16 sıra örelim. Yeterli. Şöyle 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16. Şu şekilde yeterli olacak. Hemen ördüm, bitirdim. Duvarlarını da ördüm. Dediğim gibi bu 35 zincir çekip 34 ilmek örmüştüm. Bunu 25 zincir çektim. 24 ilmek ve 16 sıra ördüm. Önünde telefonunuzu koyacağınız bir cep oluşacak. Çantanın içerisine de cüzdanlarınızı, başka şeylerinizi kullanabilirsiniz. Telefona daha çabuk ulaşabileceğiniz bir çanta olacak zaten. Cebi eşit mesafe bırakarak yanlarda, eşit sıra sayısı bırakarak yerleştiriyorum. Bir de ip bırakarak kesin dikmek için. Bizim dikiş hizamız şu. Şuradaki örgüyü takip ederek dikeceğim. Önce bir sabitliyorum. Batacağımız yerlerde şurada başak gibi görünen şu duvarı örerken oluşan örgü, bunun bize yakın olan kanadını kullanacağız. Şuralara batacağız. Bunu sabitledim. Gene aynı ilmeğin içerisine batıyorum. İpi sabitledikten sonra hep aynı çizgi üzerinden ve hep bir yana kayarak şöyle ilmeği böyle değil, şu şekilde alıyorum. Hep bir yana kayıyoruz. Sonra bir ilmek daha atlıyorum ve bir tane daha ve bir alta
Bir ilmek daha alta ve aynı şekilde dediğim gibi şöyle bir alta, gayet kolay bir dikiş. Bir alta, bu şekilde cebi ön parçaya monte ediyoruz. Dikerken gayet muntazam, aynı mesafelerde sayarak isterseniz batın. Nereden başladıysanız aynı ilmek üzerinden ve aynı hizada bitirin. Bu şekilde örgünüz hem kaliteli olur hem de içinize siner. Yoksa dikkat etmezseniz ilmeğin dışına çıkabilirsiniz, içeri girebilirsiniz. Bunlara dikkat edelim dikerken. Hani dikiş basit ama hizada olması, birbirini takip eden dikişler olması da önemli. Şimdi cebi diktik ön parçaya. Şimdi ben arka parçayı da aynı bunu ördüğüm gibi bu şekilde örüyorum ve sonra da kapağını örüyoruz. Arka parçayı da ördüm. Burada ilmek kaydırarak gitmiyorum. Çünkü burada kapak örüleceği için gerek yok öyle bir örgüye. Ters çeviriyorum. Hatta bunu böyle alttan değil de şöyle üstten örüyorum. Gene ilk ilmeğin içerisine bu şekilde, belki daha rahat örebilirsiniz. Bunu ördükten sonra ilmek kaydırmayı tekrar ip takarak yapabilirsiniz. Hani böyle örmek biraz zor gelebilir. O yüzden göstermek amacıyla bu parçayı da böyle örüyorum. Daha kolay olabilir. Üç bir tarafını bu şekilde en kenarından örüyoruz. Burada da öyle. Şu duvarı örerken şu dönüşleri bir daha göstereyim. En son sıranın en dibine kadar bu duvarı örüyoruz. Görünüyordur en son sıramız. O sıraya gelene kadar bu duvarları örmeye devam ediyoruz. Şöyle bir sıra geride kalmasın. Tekrar aynı ilmeğe ve devam ediyorum. En dış sıraya bakın bu şekilde örüyoruz. En son ördüğümüz sıranın ilmeklerinden örüyoruz yan duvarı. Sıra sonunda son duvar ilmeğini örüyorum. Fakat biraz aşağıda kalıyor böyle bırakırsam. O yüzden aynı ilmeği bir kere daha batıyorum. Bir tane daha örüyorum. Aynı hizaya getiriyorum. Şimdi burası çantanın genişliğini veren yan duvarı. Buradan itibaren örgü başlıyor. Oraya bir ilmek kaydırarak geliyorum. Şuradan itibaren kapağı öreceğiz ama burada bir ilmek daha eksiltip kapağı biraz içeriye almamız gerekiyor. Buraya bir sık iğneyle hemen örmeye başlıyorum. Buradan başlıyor.
ve her sıraya bir tane sık iğne öreceğiz. Her sıraya denk geliyor sık iğneler. ...26 sıra örmüştük. Bu şekilde. Bir tane içeri girdik ilmek. Bir ilmek içeri girince... ...buradaki... ...kapak örgüsü... ...20... ...yani ilk sık iğnede... ...24'e düştü. Şimdi çeviriyorum. Duvarlar burada. Şimdi kapak... ...buraya gelecek. Kapağında bu şekilde bir devrilmesi gerekiyor. O yüzden gene ilmeği uzatıyorum dibine, ama sadece şuraya şöyle batmıyorum. Bakın şöyle batmıyorum. Uzak olan ilmeği kanada batıyorum. Şu ilmeğin tamamı, ama benden en uzak olan kanada batarak öreceğim kapağın çantanın üzerine kolayca devrik gözüküyor olması gerekiyor. Kolayca devrilmesi için de, hani havada kalmaması için de bu şekilde bir sırayı böyle örüyoruz. Sonra normal öreceğiz. Tek içerideki kanada batarak bir sıra örüyorum. ...24 sık iğneyi bu şekilde ördüm. Çeviriyorum. Kapak bu şekilde devrik olacak. Bu bir sıra ördüğümüz tek kanada batarak olan sıra, kapağın bu şekilde buraya düz bir şekilde devrilmesini sağlayacak. Şimdi normal örüyorum. Tekrar biraz bol tutuyorum. İlk ilmeğe gene sık iğne. 9-10 sıra kadar düz olarak örüyorum. Henüz bir eksiltme yapmadık. Daha 9-10 sıra örelim. Tamamı 9-10 sıra olacak şekilde. Sonra eksiltmeye başlayacağız. İki, 4, 6, 8, bir de ilk sık iğne sırası, 9 sıra ördükten sonra şimdi eksiltmeye başlıyorum. Gene bir tane alıyorum, bekletiyorum. Sonra yanındakinden bir tane alıyorum ve ikisini birden örüyorum. Bir tane eksiltmiş olduk. Sıraya devam ediyorum. Son 2 tane ilmek kaldığında gene bir tane alıyorum, bekletiyorum. Son ilmeği de alıp bir seferde topluyorum. Sırayı çeviriyorum. Gene hafif bollaştırıyorum. Hemen ilk ilmeğe bekletiyorum ve topluyorum. Gene devam ediyorum. Bu şekilde şöyle ucunda 6-7 ilmek sık iğne kalana kadar her iki taraftan her sırada eksilterek devam ediyorum. Toplam 18 sıra ördüm. 6 ilmek kalana kadar, sonra yakarak kestim. Yakmadan sakın koparmayın, kesmeyin. Çünkü bu durduğu yerde kaçar. Çok kaygan bir ip olduğu için bir de sökülür. Sökülmeden hemen yakın ki, hatta
ilmek, yani şurada kaybettikten sonra ipi son tutturmasını bile yakarak yapın ki iyice yapışsın, sabit kalsın. Şimdi ben bu ucu tekrar yakarak şu ucu da yakarak buraya yapıştıracağım. Bu iki parçayı şimdi dikiyoruz. Şuradaki ön parçayı bitirdikten sonra iplik bırakmıştık dikmek için. İpliği dikeceğimiz yere kadar şöyle kaydırıyorum. Bu uçları örgünün içinde demin dediğim gibi kaybettikten sonra mutlaka yakarak yapıştırın, sabitleyin. Şimdi şuradaki örgü, buradaki örgü birbirine bu şekilde dümdüz bir şekilde dikilecek. O yüzden örgünün en dış kanadını kullanıyorum. Yani en uzak kanadını. Birbirine en uzak kanadını kullanıyorum. Tekrar yan tarafa geçiyorum. Bakın şu örgü böyle bu şekilde, ama ben şurada bana yakın olan kanatları kullanıyorum. Bir de en dış, yani birbirine uzak olan kanatlar kullanılıyor. Ve gene bir yana geçerek böyle. Gene kolay bir dikiş. Gene diğer yana geçiyorum. Örgü bu şekilde. Şu kanatlar, dış kanatları kullanıyoruz. Gene hep yandan. Hep bir yana geçerek. Tekrar yana ve tam karşılığına bu şekilde çok muntazam, dümdüz bir duvar yapmış oluyoruz. Bu da çantaya genişlik katıyor. Evet, bu sefer umarım anlaşılır şekilde anlatabilmişimdir. Buraya kilit takamadım çünkü elimdekiler uymadı rengi. Buna uygun güzel şöyle, burada da kullandığım gibi bu şekilde, ama daha büyüğü. Biraz daha büyüğü. Çünkü çanta daha büyük oldu. Aynı ölçülerde ördüğüm halde, çünkü iplikler birbirinin farklı kalınlıklarda. Ölçüler istediğiniz şekilde ölçüde yapabilirsiniz. Bu en küçükleri gibi ölçülerini de hemen vereyim. Mesela bunu şuraya kadar örgüsü 18 santime 13,5 santim. Bu bayağı küçük bir çanta olmuş. Şöyle ölçelim. 18,5'a 14 olmuş. Bizim şu anda yaptığımızı da ölçelim tekrardan. Son örgülerinde yaptıktan sonra 23 santime 16,5 santim. Biraz daha büyük dediğim gibi. O da ipinden kaynaklanıyor, kalın olduğu için. Şimdi 1 metre 20 santim kadar zincir çekeceğim. 3 sıra sık iğne buradaki gibi örüp sapını da bitirdikten sonra örgü tamamlanmış olacak. Umarım beğenmişsinizdir. Umarım zevkle, severek örersiniz ve kullanırsınız. Videolarımı beğeniyorsanız ve bundan sonrakileri de izlemek isterseniz beğenmeyi ve abone olmayı lütfen unutmayın. Görüşmek üzere.